TCG Anadolu yaklaşık 27 bin ton deplasmana sahip bir askeri gemi. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi. Birazdan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Öncelikle hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu Tuzla'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Biz de GZT Haber Merkezi'nden Tuzla'ya doğru şimdi yola çıkıyoruz. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu artık son saniyelerini yaşıyor. Birazdan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. İlk olarak 2015 yılında yapımına başlanmıştı. Biz de şu an Sedef Gemi İnşaat'ın bulunduğu Tuzla'dayız, bir limandayız. Birazdan geminin teslimatı gerçekleştirilecek. Biz de bu anlara şahitlik etmek için bekliyoruz. Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangardaysa yani geminin alt tarafındaysa 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabiliyor. Bunları ek bilgi olarak vermek istiyorum. Gemi 1223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide tam teşekküllü bir hastane ve 2 ameliyathane bulunuyor. TCG Anadolu yaklaşık 27 bin ton deplasmana sahip bir askeri gemi. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi ve bu özellikleri bakımından da aslında Türk tarihinin en ağır tonaja sahip en büyük savaş gemisi diyebiliriz. Temel özelliği şu: TCG Anadolu adından da anlaşılacağı gibi çok maksatlı bir hücum gemisi. Yani üzerinde hava araçları bulunabilecek, zırhlı kara araçları bulunabilecek ve hatta içerisindeki havuzda çıkarma maksatlı bazı küçük çaplı mekanize çıkarma gemileri de bulunabilecek. Askeri bir tabur büyüklüğündeki bir askeri kuvveti, yani bu yaklaşık 1000 kişiye tekabül ediyor. İstenilen bölgeye aktarım kabiliyetine, bir güç aktarım kabiliyetine erişecek Türkiye bu gemiyle birlikte. Aynı zamanda bu gemilerde şu anda genel maksat taarruz ve denizaltı savunma harbi helikopterleri aktif olarak görev yapıyor. Biz şu anda göremesek bile gemide şu anda 4 tane helikopter var uçuş güvertesinde. Bunların 2 tanesi AH-1W dediğimiz Süper Kobra taarruz helikopterleri, 2 tanesi ise S-3 ve Seahawk dediğimiz denizaltı savunma harbi helikopterleri. Aynı zamanda ön tarafta tören amacıyla Bayraktar TB3 ve Kızılelma insansız hava araçları da bulunuyor. Bunlar tabii henüz TCG Anadolu'dan iniş kalkış için uygun değiller. Kızılelma'nın uçuş testleri bir yandan devam ediyor. Bayraktar TB3'ün de bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Gemi bugün itibariyle artık Türk Deniz Kuvvetleri'nin bir malı, bir platformu. Deniz Kuvvetleri envanterindeyken de hem Bayraktar TB3'ün hem de Kızılelma'nın ilerleyen safhalarda da Hürjet, Jet Tekamül ve hafif taarruz uçağının TCG Anadolu platformuna iniş kalkış yapabilmesi için entegrasyon faaliyetleri de devam edecek. Öncelikle hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara, kullanıcımız deniz kuvvetlerimize, tersanemize, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, sektördeki tüm oyunculara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu gemiyi bu hale getirmek ve daha da ötesinde bazı oyun değiştirici adımlar atmak ki üzerinde SİHA'larımızı görüyorsunuz. Baykar da bu konuda sağ olsun inisiyatif alıp TB3'ü geliştirdi. Daha sonra da inşallah Kızılelma'yı da bunun üzerinde görüyor olacağız. İDA'larımız başka bir oyun değiştirici unsur burada. Yani gemimiz tam anlamıyla bir güç aktarma sistemi olarak devreye giriyor olacak. Birilerisi hayalimizi, bizim hayal gücümüzü bu gemiyle birlikte artırdığınızı düşünüyoruz biz. Bir sonraki aşama ne olur acaba? Ön hazırlık diyelim. Ön hazırlık şöyle: tasarım olarak daha iyisini, daha büyüğünü, daha kabiliyetlisi yapmak üzere, üzerine çeşitli platformlara konmak üzere çalışmalar yapılıyor olacak. Ama tabii ki burada asıl belirleyici olan ihtiyaç makamımız. Yani deniz kuvvetlerimiz, yani genelde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ihtiyaç olarak daha başka kavramları ortaya getirdiklerini, talep ettiklerinde onu da zaten ön hazırlığını yapmış olarak gündeme alabileceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen yanında SİDA'lar var. NATO tatbikatında kullanılmıştı. O SİDA'larla bir bağlantısı olabilir mi? Onu koruma, onun öyle bir şey uygun mudur? Yani uygun mu o platform? 3 tane silahlı insansız deniz aracı görüyoruz. Evet. Bunlar Aselsan, Sefine, Havelsan ve Yonca firmaları tarafından geliştirilmiş SİDA'lar. Hepsinde farklı bir görev var. Şimdi en arkadakinin hani arka tarafında 2 tane tüp gibi bir şey görüyoruz. Onlar torpido. Yani bu silahlı insansız deniz aracının SİDA'nın görevi denizaltı hedeflerini vurmak, denizaltı savunma harbi yapmak. Askerlerin arkasında ortada bir tane SİDA görüyoruz. O ilk hani NATO tatbikatında kullanılmış, damga vurmuştu. Aselsan üretimi elektronik harp faydalı yüklerini taşıyan bir SİDA ve dünyanın ilk elektronik harp maksatlı geliştirilmiş SİDA'sı. Bu bir mübalağa değil, gerçek.
Onun önünde hemen Havelsan'ı geliştirdiği Yonconluk'la birlikte Sancarsi'deyi görüyoruz. Bu sizin sorunuzla bağlantılı çünkü onda Havelsan'ın geliştirdiği Advent Savaş Yönetim Sistemi olacak. Advent Savaş Yönetim Sistemi başka nerede var? TCG Anadolu'da var. Başka nerede var? Milgemler'de var. Şu anda inşa edilecek, burada saç kesim töreni yapılacak. İstif sınıfı fırkateynlerde olacak. Türk donanmasının bütün gemilerinde beyin olarak Advent Savaş Yönetim Sistemi olacak ve özellikle Sancarsi'de de bu savaş sistemine sahip olması sebebiyle aynı ağda birlikte Anadolu ile birlikte müşterek harekat gerçekleştirebilecek. Yani Anadolu'nun içindeki bu havuzlara bir mekanize çıkarma gemisi, aracı konulabileceği gibi bu SİDA'lar da konulabilecek. Mayıs 2019'da denize indirilen gemi Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başlamıştı. Bugün deniz kuvvetlerine teslim edilerek sahadaki aktif rollerden birini üstlenecek. Yerlilik oranı yaklaşık %70 olan projede 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri de görev almıştı. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülkenin olduğunu söylemeliyiz. Gemi araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı Zaha, 6 zırhlı personel taşıyıcı 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabilecek. Karşımıza duran eser gemi gerçekten bir Türk mühendislerinin, Türk işçilerinin bir emeği bu. Emeğinin sonucu, çalışmalarının sonucu, buradaki gençlerimizin gayretlerinin sonucu, en ileri teknolojiyi bilen, en ileri düzeyde çalışan ve uygulayabilen genç arkadaşlarımızın bir eseri bu. Dolayısıyla bununla biz övünüyoruz, bundan dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç katacak, ittifaka güç katacak. Ve burada barış için, huzur için yapılması gereken ne varsa bunların uygulanmasına çok ciddi destek sağlayacak. Sadece operasyonel değil, aynı zamanda insani yardım faaliyetlerinde de, doğal afetlerde de bu çok ciddi şekilde bizim işlerimizi kolaylaştıracak. Bütün denizlerde faaliyet gösterme suretiyle çalışmalarımızı kolaylaştıracak. Buna ne kadar gurur duysak azdır. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Ülkemize, milletimize, silahlı kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Emeği geçen gençleri de ayrıca tebrik ediyorum. TCG Anadolu'nun devir teslim töreni gerçekleştirildi. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu gemisinin Sirkeci'ye çekileceğini ve halkın ziyarete açılacağını da belirtti. Bundan sonraki süreci yakından takip edeceğiz. Belki Sirkeci'de onu yakından tekrar takip etme fırsatı buluruz. Bunu da sizlere aktarmaya çalışırız. Amiral gemisi olan TCG Anadolu'ya bir sonar sistemi teslim ettik biz de Armasan savunma olarak. Nedir bu sonar sistemi? Aras 2023 dalgıç tespit sonarımızı biz TCG Anadolu donanmamızın amiral gemisine takmış bulunuyoruz. Bunun amacı su altından gelecek dalgıç tehditini, açık ve kapalı devre solunum sistemli dalgıç tehditini ve dalgıç intikal vasıtalığını tespit etmek. Yaklaşık olarak 1 kilometreye kalan olan mesafelerden otomatik olarak sistem dalgıç tehditini tespit etmektedir ve komuta kontrol merkezinde bununla ilgili bilgileri vermektedir. O dalgıçla bir balığın ayırt edilmesi nasıl oluyor? Aslında arkada bizim akıllı algoritmalarımız var, sinyal işlem algoritmaları. Belirtmiş olduğunuz gibi bir balina ya da yunusla dalgıcın benzer ekoları var ya da bir balık sürüsü varsa benzer ekoları verebilir. Burada kinematik parametrelerden biz bunun ayrımını yapıyoruz. Evet, ekolardan arkada yaklaşık olarak 10.000 tane potansiyel hedefi takip ediyoruz, tespit ediyoruz. Ama burada kinematik parametrelerle hepsi her pingde ayrı ayrı izleniyor. Ve atıyorum bir balina ya da bir yunus çok ani manevra yapabilir, derinlik değiştirebilir. Ya da balık sürüsü varsa dağılır sonra tekrar toplanabilir. Bu sayede dalgıcı bu tarz farklı objelerden ayırt edebiliyoruz. Biz bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Biz bu işin tekniğinden ziyade gençlerle olan alakasını size sormak istiyoruz. Evet. Gençler, siz teknolojiyle ilgilenen bir bakan olarak gençler bugün TCG Anadolu'nun envantere katılmasan ne anlamalı, ne yapmalılar? Evet, gençler şunu anlamalılar. Bir kere ülkeleriyle gurur duymaları lazım. Çünkü dünyada böyle bir gemiyi inşa edebilecek 5-6 tane ülke var. Artık Türkiye
bu ülkelerden bir tanesi konumuna geldi. Peki bunu kimler yapıyor? Yani bu geminin tasarımında, bu geminin üretiminde kimler çalışıyor? Aslında genç mühendisler çalışıyor. Bakınız biz bu geminin ilk tasarımını İspanya'dan aldık. Ama bugün geldiğimiz noktada bu tersanenin sahipleriyle masaya oturduğunuzda artık biz bu geminin tasarımını da kendimiz yapabiliriz. Bizde öyle cevval gençler var ki sıfırdan böyle bir gemiyi tasarlayıp üretebiliriz. Onun için ben buradan gençlere şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka trendleri takip edin, teknolojiyi takip edin. Yaptığınız işi en güzel şekilde yapmaya çalışın. Bunun gibi eserler gençlerin gayretleriyle oluyor. İnşallah çok daha güzellerini biz ülkemize yaşatmaya devam edeceğiz. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, hayırlı olsun. TCG Anadolu bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bundan sonraki süreçte Sirkeci'ye çekilecek. Sirkeci'de halkın ziyaretine açılacak. Orada da ziyaret edeceğiz inşallah. İçeriye şu an için basın mensuplarının alınmasına müsaade edilmiyor. Ama Sirkeci'de muhakkak gidip yerinde ziyaret edeceğiz kendisini. İçeride özelliklerini daha fazla anlatabileceğimiz bir videoda sözünü vermiş olalım. Hoşça kalın. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu Tuzla'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Biz de GZT Haber Merkezi'nden Tuzla'ya doğru şimdi yola çıkıyoruz.